Merhaba. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bizi ilk defa izleyenler için hemen her zamanki açıklamamı yapıp bölümü Bir dakika, başlayalım. konuğumuz var. Konuğumuzu önce bir göstermek istemiyorum. Gösterme, evet. Konumuzu gösterme. Bak göstermiyorum. Konumuzu gösterme ama ben her zamanki açıklamamızı yapayım. Bizi ilk defa böyle tıklayıp bunlar da kim diye videoya girmiş olanlar varsa Ali ve ben. Ali'yi görmüşsünüzdür herhalde videonun başında. Bu Görmedim. Ali. Şimdi görüyorum. Bu mu? Bu kişi. Ali, biz 2 yıldır Güney Amerika topraklarındayız. Birçok ülkeyi gezdikten sonra başladığımız nokta olan Buenos Aires'e döndük. Çünkü buraya aşık olduk ve burada yaşama denemeleri yapıyoruz derken buraya gelen, buradan yolu geçen ve hikayelerine inandığımız arkadaşlarımızın da hikayelerini Çeksene. bu kanaldan paylaşmak istiyoruz. Bir daha o son cümlenden alsana. Hangi? Ve işte buraya gelen, buraya yolu düşen arkadaşlarımızın da, yani hikayeleri olan arkadaşlarımızın da hikayelerini kanaldan paylaşmaya özen gösteriyoruz. Çünkü sizin hikayeniz gibi binlerce hikaye var ülkede yaşayan. Onlara ilham olmak ister misiniz diye kandırıyorum onları. Yok gerçekten öyle. Yani birçok insan da bu çok etkileniyor ve hani bu arkadaşım yapmış ben niye yapamam deyip bu denemeleri yapıyorlar. Bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Neyse. Artık konuya geçelim. Çenene sağlık be. Yok konuya geçmeyelim. Buenos Aires'in lüks semtlerinden Palermo'dayız. Ulan bir de gariban yerlere gidelim arkadaş. Bu nedir ya? Oğlum elinizdeki her şey çalınır. Ben tehlikeli bir yer var. Bir tane hatta YouTuber'ın Twitter'da şeyini gördüm. Böyle bir bölümünü gördüm. İçeri giriyor, adam onu kovuyor oradan. Çık bak soyarlar seni diyor elinde kamerayla. Nerede peki? Bu işte Retiro'nun arkasında biz seninle girelim demiştik ya. Bu arada ben bu mikrofonu elimde tutmayı daha çok seviyorum ya. Ben sevmiyorum. Şimdi sen şey anlattın mı? Neyi? Böyle konuğumuz var, şöyle konuğumuz var. Hayır ya, anlatmadım. Ay Tamam. dedim ama hikayeleri var. Bu bölüm şöyle konuğumuz var, böyle konuğumuz var dostlar. Üf. Zaten başlıkta yazmışızdır herhalde konumuzu. Ha ulan sürprizi bir yok ya. Al tamam Ayşe. Nale. Nasıl sürpriz olacak bu? Ben anlamadım ki ya. Bakar mısınız? Falan saçma sapan bir bok yoktu. Evet o zaman şimdi yürüyerek mi yapalım diyorsun sen? Evet, biraz da rüzgarın olmadığı bir ara sokaktan Tamam şimdi başlarsak. sağa dön. Yani mikrofonumuz var, ne rüzgarı ya. Sakin ol şu an. Ne bileyim, bu rüzgara dayanır mı bilemedim. Dayanır herhalde. Ulan niye var bu şuncacık rüzgara dayanmayacaksa? Şimdi ben mikrofonla çocuk gibi oynadım, eğlendim. Onu şimdi Ayşe'ne aktaracağım. Onlar sizle konuşacaklar. Cansu yürüyerek yapalım istiyor. Biraz yürüyelim. Ay neden öyle istiyorum? Çünkü hani buraya da gelmek isteyen çok arkadaşımız var bizi takip eden. Hatta yani sırf buradayız diye de bizi takip eden arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da hani sokakları görsünler, nasıl enerjisi var. Hem de muhabbeti dinlesinler böyle diye. Öyle düşündüm hani. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Mantıklı mı? Yok efendim oturun da yapın ya, başımız döndü derseniz de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz. Tamam. Zaten seviniriz. biraz yürüyeceğiz, biraz oturacağız ya. Şimdi o zaman Ayşen'le sen tanıştır, mikrofonu Evet. Ayşen'e tak. Şimdi mikrofonu Ayşen'e veriyorum. Ayşen'cim mikrofon şurana. Şuraya taktım. Bu muhabbeti yaparken hiç zorlanmayacağım çünkü ben de seninle ilgili çok merak ettim. Hiçbir şey konuşmadık biz Evet, çünkü. neredeyse hiçbir şey konuşmadık. Normalde ben sorarım da gerçekten şeye sakladım. Neyse bu muhabbeti yaparken hiç zorlanmayacağımı söylemiştim en son, sesim gelmediyse. Tamam baştan gir bence. Baştan giriyoruz. Baştan gelecek bir şey yok ya. İşte kesip şey yaparsın. Ayşe, sendeyiz. Şimdi sen kimsin diye sorsam çok mu şey olur? Kimsin derken? Neden tiyatro? Hayır, onun gibi bir şey olmaz değil mi yani? Ne bileyim, nereden mezunsun? Kimsin deyince bizde evet, nereden mezunsun? Kaç yaşındasın? İşte ne bileyim, hangi okuldan mezun oldun? Bunlar isimler ve istatistikler. Önce bu kadar yüzeysel girelim. Okey. O takılıyor, yönetmen. Ben Ayşen, 42 yaşındayım. 42 Maşallah. yaşıma girdim maşallah. Ama işte gezen insan göstermiyor, gezen insan. Asil teyze yürüyor ama. Aynen, 41 öyle kapadım zaten maşallah. Şu an anladım burada. Ya espriyi. Neyse 41'e maşallahla girip maşallahla kapattım zaten. Öyle devam eder herhalde. Ben resim okudum. Görsel sanatlar okudum. Nereden mezunsun? Bursa'da. Ha, Bursa'da. Bursa Güzel Sanatlar Lisesi ve Uludağ Üniversitesi. Sonra da zaten onu Uludağ Üniversitesi'ni bitirdiğim gibi memuriyete başladım. Öğretmenliğe başladım. Direkt devlet okulunda mı başladın? Direkt devlet okulunda başladım. Şanslıymışsın aslında. Şöyle şanslıymışsın. Çok zor değil mi devlet okuluna girmek? Çok devlet zor sınavına? devlet okuluna girmek, yani bir yılımı KPSS'ye Yine az çalışmaya vermişsin verdim. yani. İnsanlar yıllarca çalışıp giremiyor. O yüzden şanslısın Evet, diyorum. zaten eğitim sisteminde hep böyle bizi bir şeylere, kategorilere sokuyorlar ya, sen işte resimden anlarsın, sen analitik zekan yok falan. Hani beni öyle bir kalıplara koymuşlardı. Ben de onun ne olduğunu çok anlamadan işte kesinlikle yapamam dedim ama bir yılın sonunda
bayağı yüksek bir puan aldım KPSS'den, öyle böyle değil. Dereceye falan girdi ve kendime şaşırdım hatta. Ben o kadar aptal değilmişim yani. Çalışmışsın. Çalışmışım. Sistem onu çok şey yapıyor, yüklüyor bize. Sonra işte Peki öğretmenliğe nerede başladın? Hangi şehirde? Hatay'da başladım. Ha tabii doğu göreviyle Doğu başlanıyor. görevi. Aynen. güzel. Hatay bu arada Anlatsana Hatay'ı. güzel bir yer. Hatay'ın bir ilçesindeydim, köy gibi bir ilçesindeydim. Hatay'ın en küçük ilçesi. Suriye sınırı vardı. Suriye'ye hatta kapısı vardı, sınır kapısı vardı. Bir tehlikeyle karşılaştın mı? Oradayken savaşlar ve hiçbir şey yoktu yani 18 yıl öncesinden bahsediyoruz o yüzden. Oo 18 diyorsun. Maşallah kızımız 18. Devlete adanmış bir 18 yıl. 18 yıl çalıştın sen değil mi? Aynen, devlette 18 yıl çalıştım. Oo 18 yıl çalıştın. Yaptım onu ya. Allah maşallah diyoruz. Maşallahlarla devam ediyoruz. Kaç yılı Hatay'da geçti dedin? Bunun 1,5 yılı Ha, Hatay'da iyi, geçti. çok iyi. Sonra Bursalıyım zaten. Aha. Bursa'ya geri döndüm. 1,5 yıl Bursa'da çalıştım. Sonra da İstanbul'a gittim ve geri kalan o 13 ya da 14 yıl neyse o süreci İstanbul'da tamamladım. Olur. Ha sen bayağı İstanbul'da yaşadın. İstanbul neresinde yaşadın? İstanbul'da farklı yerlerde yaşadım ama çoğunlukla Kadıköy ve Cihangir. Çünkü Okulların da değişti senin o zaman. aynen, yani büyük bir kısmı Mecidiyeköy'deydi. Mecidiyeköy'deki birkaç okuldan. Türkiye'nin parlayan yıldızı Mecidiyeköy. Sorma. Zor bir yer. Sorma. Zor kurtardım kendimi Evet. gerçekten. Mecidiyeköy'den sonra sen yolları atmaya karar verdin anladığım kadarıyla. Kendim Ben de çekip. biraz Tam öyle. Tam gerçekten Mecidiyeköy bana yetti ve dedim ki buraya daha fazla gelmek istemiyorum ve istifa edeceğim. Hı. Lakin o zaman istifa edemedim. Neden? Hikayeler biraz farklıydı. O dönem yogaya başlamıştım. Yoga beni birazcık daha böyle tuttu İstanbul'da. Sakinleştirdi. Aynen, sakinleştirdi. İstanbul'da tuttu. Yeni bir çevre verdi. Güzel bir çevre verdi. Modaya öyle taşındım zaten. Modada bir stüdyoda ders vermeye başlamıştım. Ya bir resim öğretmeni olarak sen modada yaşayabildin yani o zamanın şartları çok. Demek ki o zaman daha mı iyiydik? Ama o zaman daha iyiydik kesinlikle. Sonra diyorum daha iyiydik yani. Yani bundan nereden baksan... Gene de bir öğretmen maaşıyla 8 modada yaşanmaz ki Yaşanmaz, aynen. Ama sen ek iş mi yapıyordun? Dolandırıcılık mı yapıyordun? Ne yapıyordun? Açıkla burada. Yoga dersi veriyordum işte ya. Tamam ha. Ve o. modaya taşınmanın sebebi de zaten o stüdyoya yakın olabilmekti. Ki benim gibi yeni başlamışlara şey yapıyorlardı. O işte zaten programda dersi olan hocalar eğer derse gelemiyorlarsa bizi arayıp soruyorlardı. Ben de stüdyoda yakın olayım ki hani her aradıklarında gideyim ve para kazanayım diye İşledi o da yani bir şekilde. Aynen. Bayağı işledi hatta yani stüdyoda neredeyse kadrolu eleman gibi her dersi ben vermeye başlamıştım o Çok dönem. iyi. Aynen. Peki modadan sonra mı bu? Yok Mecidiyeköy'de yaşamadın değil mi? Yani o kafam karıştı Mecidiyeköy'de orada. hiç yaşamadım. Orada çalışıyordum. Okul oradaydı. Bir dönemi Şişli'de geçti. Şişli merkezde yaşadığım yer. Sonra işte bu yoga hikayeleri ve o stüdyo olunca modaya taşındım. Sonra bir dönemi modada geçti. Peki senin yola çıkmayı tetikleyen herhangi böyle söyleyebileceğin spesifik bir olay var mı? Yoksa zaten senin yıllar önce planladığın bir şey miydi bu? Plan değil ama hayal diyebiliriz ya. Yani bunu hep hayal ediyordum. Yani gezmeyi değil ama başka bir hayatın mümkünlüğünü, o bize verilen o sınırların dışındaki öteliği hep merak ediyordum. Beni galiba yani yola ilk iten şey bir kere yoga sevdasıyla Hindistan'a gitmem oldu. Aa, ilk orada başladı senin hikaye. Aynen, çok güldüm. Sen benim de bir nevi aşkım sayılır. Hindistan ya. Çok severim. Hindistan'da ne kadar kaldın? 3 ay. Ha iyi kalmışsın. Aynen. Bir eğitime gittim zaten Hindistan'da. Bir ayı bir eğitimdi. Sonra da 2 ay boyunca işte hedefte yoga olunca ve spiritüel dünya olunca aşram, diğer aşram, Evet. yoga öğretisi, diğer yoga öğretisi diye Ben de 3 ay. denedim ama 2 gün sürdü aşktan macera. Bana göre değil. Değil mi? Sen çok konuşma sesin gelmiyor çünkü. Ben de konuşmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Peki Hindistan'dan döndükten ne kadar süre sonra spesifik bir şey olmadı diyorsun? Yani sanırım Hindistan birazcık algımı değiştirdi. Çünkü ben Hindistan'a sadece bir eğitim almaya gittim. Geri gelip işte memleketime hizmet vermeye devam etmek istiyordum. Ve bu işin bir emekliliği var değil mi yani? Tabii. İşte sen şimdi devlette çalışıyorsun. 18 yıl çalışmışsın. Biraz daha dişini sık, biraz daha dişini sık diyen bir sürü insan varken. dolu. Yani sen nasıl, ne oldu? Yani bir şey olmuş olmalı gibi geliyor bana nedense. Yani Hindistan zaten bana bir kere Hindistan olduğu için zaten her yerde hayatta kalabileceğimi gösteren bir yer oldu. Bir de tabii o öğretiler, işte farklı insanlarla tanışmalar, farklı insanların o farklı hayat deneyimlerini dinlemeler birazcık da cesaret verdi. Türkiye'ye geri döndüğümde
ben zaten gitmek istediğimi biliyordum. Yani geri döndüm. Yok dedim, ben daha fazla durmak istemiyorum ve bir sonraki adımım benim istifa edip gitmek olacak Bu arada dedim. nerede öğretmendin o sırada? Mecidiyeköy'de. İşte Mecidiyeköy. En Mecidiyeköy. son durak Mecidiyeköy'le düşün. Aynen. Mecidiyeköy'de farklı 3 okulda çalıştım. Yani Hindistan'dan Niye bu Mecidiyeköy. Mecidiyeköy şey? Bırakmadı beni. Ha, niye yani? Mesela Denk bir okulda gelmiş. bitti bir daha Mecidiyeköy'e Yani işte orada devletin hani biliyorsun ara ara bir şeyleri, sistemi değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar ya. Bir okulda çalışırken bu hani ikili öğretim veriyorduk. İlkokul ve ortaokul birlikteydi. Sonra birden ayırdılar. İlkokul bir okulda, ortaokul bir okulda olacak dediler. Beni Mecidiyeköy'deki başka bir okula gönderdiler. Sonra orada ders saatleri azdı ve başka bir resim öğretmeni daha vardı. Sonra beni başka bir okula görevlendirme olarak gönderdiler. Yani ben 3 farklı Hadi ya. okulda, aynen Mecidiyeköy'de. Tamam, şimdi ailenin tepkilerini anlat bana. Ben istifa ediyorum diyorsun 18 yıl sonra. Ya çünkü ben bile yani şu anda şeyim. Ya biraz daha mı kalsan? Emekli olurdun Bunlar ya. hep var. Yapsan mı emekliliğini falan derdim ben. Biraz daha dediğim bir 18 yıl daha falan herhalde. 18 Evet, yıl öyle. daha mı? Yani şimdi şöyle bir şey olmuştu. Tam ben istifa etmeden önce bu EYT dedikleri şey Evet. çıktı, hatırlıyor musunuz? Evet. Hatta çıkmadı ama konuşuluyordu işte seçim Aha. öncesi çıkartacaklar diye ve herkes bana onu söylüyordu. 4 yıl daha çalışsam bak emekli olacaksın, 4 yıl daha kal bende. Ve 4 yıl yaşayacağımı kim garanti ediyor Öyle bir benim şey bana var. yani. Hepimizin motivasyonu o değil mi ya? Ulan yarın bir gün öleceğiz yalan değil. Ya bir de ölmüyoruz ya, işin Ölmüyorsun. kötüsü o yani. Allah korusun ölmeyiz. Ama gerçekten 4 yıl daha onun içerisinde kalmaya gücüm yoktu ya. Ama zaten 4 yıl kalsan da EYT'li olacağın garantisi yok değil mi yani? bir de o da var ya, her şey değişiyor zırt Evet. pırt falan. Ve o kararı tek başına mı verdin? Peki yakın arkadaşlarının desteği. Kimin desteğini aldın sen bu kararı verirken? Çok az insanın desteğini aldım ilk başta. Herkesin bana söylediği işte bunca yıl, bunca emek, işte emeklilik gibi şeyleri çok fazla önüme sürdüler. Desteğini aldığım insanlar genelde böyle şeyler, yani ille seyahate çıkmak değil de hani var olan, içinde bulunduğu şeyi bırakıp başka bir şeye cesaret etmiş insanlar oldu Zaten genelde. hali hazırda bunu yapmış Aynen. insanlar sana destek olabilir deneyimlediği Aynen. için. Aynen. Ama seni de en çok onlar etkilemiştir. Çünkü deneyimlememiş bir insanın seni gaza getirmesi de sen ne biliyorsun Evet. ki giden insan içinden yani. Aynen. Ailemin tepkisini sormuştum Evet, aslında. ailenin tepkisi. Şimdi ailemin ilk şoku tabii Hindistanlı olduğu için. Ya Hindistan bir de hani çok namı iyi bir ülke de değil, Değil. ya. O yüzden orada bir onlar, sonra zaten ben Hindistan'dan sonra bir daha Asya'ya gittim. Tayland, Sri Lanka ve Kamboçya'ya gezdiğim bir 8 aylık bir seyahatim Onun daha eğitimle var. alakası var mı? Yani yok, hayır. Orada da eğitimler aldım da, mesela Tay masaj eğitimi aldım Tayland'dayken Ha. falan. Ama hani Tay masaj eğitimi almaya gitmedim Tayland'a. Yani neden masaj eğitimi mesela? Yani bu senin bir tutkun muydu yoksa ben yeri gelir bu benim işime yarar dediğin bir plan mıydı? Tay masaj öyleydi ya. Tutkum aslında yoga ve hatta yoga ile işte resim öğretmeniyim, sanatçıyım. Yoga ile birleştirdiğim resim. Öyle kurslar, yani workshoplar yapıyorum. Hindistan'a gittiğim kurs da öyle bir kurstu zaten. Tay masajı aslında biraz böyle insanlara dokunmakla ilgili biraz zorlanıyorum. Dokunma, ne denir ona? Dokunma Dokunmatik değilsin. değilim kesinlikle. Ama şeyde de, yogada da bazen dokunmak gerekiyor falan düzeltmeler için. Daha iyi dokunabilmek için Tay masaj eğitimi aldım. Böyle bir yol olabilir, mantıklı. Aynen, ama sonrasında da mesela geçtiğimiz yıl ondan önceki yıl, yani 2 yaz önce Yunanistan'da bir Tay masaj okulunda gönüllü çalıştım. Aynen, orada da oradaki hocalardan da eğitim almaya devam ettim. Şu an Tay masaj yapıyorum mesela. Türkiye'de bir öğretmen olarak tüm bu Hindistan, Sri Lanka ve diğer Yunanistan gittiğin yerlerdeki bütçeyi nasıl ayarladın? Daha önceden, çünkü çok seneler öncesinden bir planın yoktu. Yani kenara bir para koymuş olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Çok fazla. Hepsi son anda çıkan kararlar. Bir öğretmen olarak diye üstünü çizmemin sebebini zaten bizi izleyen herkes biliyor ya, öğretmenlerin ne kadar kazandığını. Ya iyi ki zaten Hindistan'da ve gerçekten cebimde hiçbir para yoktu. Hiçbir para ne demek ha? Bana bulsa hiçbir para yoktu ne demek? Gerçekten yani gram kenara attığım bir param yoktu Hindistan'a gidebilmek için. Evet. 0 lira. Hay. Aynen. Ama 0 lirayla gidemez. 0 lirayla gidemeyeceğim için ben de belirli şeyler yaptım. İşte zaten o yoga stüdyosunda çalışıyordum Moda'daki. Ve işte onlara bunu açıklayınca onlar zaten çok desteklediler beni. Ve işte bir sürü ders almaya başladım. Mesela bir garaj satış yaptık, garaj sale yaptık. Moda'daki bir İkinci kafeyle el eşyalar anlaştık. mı? Ha. Elimde o döneme kadar yaptığım bütün resimler ve bütün yani böyle hani Ne varsa. Ne varsa aynen o. Gerçekten ne varsa birazcık kenara ayırdım. Kıyafetti benim için önemli olan şeylerdi. Birkaç kutu.
Geri kalan her şeyi ikinci el Satıldı mı satışta peki? sattım aynen. Sana bir para getirdi bu Büyük ya. Bak bir para insan getirdi hem isteyince de. arkadaşlar gerçekten yapamayacağı bir şey yok ya. Ha. Yani Bir de orada şey de vardı gerçekten hani beni tanıyan o insanların, arkadaşlarımın ve dersime gelen öğrencilerimin beni ne kadar çok desteklemek istediklerini gördüm yani hani gerçekten belki de hani normalde atıyorum buradaki o Santelme markete ya da o feriyalara gittiğinde hani sadece yanından geçeceğim öyle yapıyoruz Evet, zaten. evet. Evet çok güzel şeyler var ama almıyor çünkü hepimizde bir sürü şeyler var zaten. Sırf desteklemek için aldılar. o da çok ayrı iyiydi. bir seviye Aynen. destekledi tabii ki duygusal Aynen. olarak. Tabii bu tamamı değildi çünkü gitmek istediğim eğitim çok pahalı bir eğitimdi. Yani ama o dönem bu arada dolar 1'e 2,5. Ha, Öyle bir dönem. güzel zamanlar. Güzel Ya zamanlar. o zaman da bizim paramız yoktu diyoruz ya. Yani tamam Aynen. okey. Ha, ama yine de yurt dışında bir şeyler yapabiliyorduk. Yani Evet. biriktirdiğimiz paranın bir değeri vardı falan. Aha. Şimdi o yok. Peki tamam bu yakın eşyalarını sattın. Aha. Sonra Yunanistan'a gittin, ne kadar süre sonra gittin? Hindistan'a gittim. Pardon Yunanistan. Hayır Yunanistan'a da gittin. Yunanistan'a 2 yaz önce oradaydım. Tamam. Hindistan- Şimdi ben Hindistan'ı bitirdim kafamda. 7 yıl önce. Hindistan bitti. Sonra sen Sri Lanka yaptın. O bölgeyi gezdin. Sonra 3. durağımız Yunanistan değil mi bizim? Yunanistan kısa bir şey ya. Yani öyle bir uzun mesela Hindistan ve şey gibi değil. Tayland ve Sri Lanka seyahati gibi Aha. değil. Sadece zaten 2 yıldır hatta daha öncesi bu süreç korona öncesi tabii yani hani istifa edip bir şeyler yapma isteği olduğu için ve artık yumurta da kapıya dayanmıştı. Evet. Ama hala beni orada tutan korkular, yani Türkiye'de tutan korkular bir şeyler vardı. Ve o dönemde Yunanistan yani sadece yurt dışından yani Türkiye'den çıkmak ve yurt dışına gitmek için ve Yunanistan'da hemen yakın ve dibimiz. güzel. Ve işte tanıdığım arkadaşlarım var orada yaşayan deyip Yunanistan'a gittim ve orada şans eseri karşıma bu şey çıktı. Thai masaj eğitimi veren okul çıktı. Ve orada aslında yani bunların hepsi oturmuş şeylerdi. Zaten karar verilmiş şeylerdi ama hani oradaki o diyaloglarım, ilişkilerim, iletişimlerim, hocalarımdan duyduğum şeyler falan bu niyetlerimi anlattığımda falan daha büyük bir cesaret verdi ki bana. Ondan birkaç ay sonra zaten istifa edip yola çıktım. Sen bu 3 bölgeyi gezerken yalnız senin öğretmenlik devam ediyordu. Henüz istifa Evet. etmemiştin. Evet. Hepsini yaz tatillerine mi denk getirdin? O şekilde mi yaptın? Yoksa işte ücretsiz izin falan mı oldu? Hindistan ve Sri Lanka, Tayland ücretsiz izinle gezdiğim yerler. Yılda öğretmenlerin ne kadar hakkı oluyor bunu yapmak için? Bir kere yani 1 yıllık izin veriyorlar. Tüm çalışma hayatını kapsayacak şekilde. Sen onu 2 ay oradan 2 ay oradan. Onu sadece 2'ye bölebiliyorsun. Aynen daha fazla da bölemiyorsun. Anladım. O yüzden Hindistan için bir 6 ay almıştım. Sonra ben 3 ay Hindistan'dan sonra devam etmek istiyordum Nepal falan ama olmadı. Bir şekilde geri döndüm başka hikayelerden. İspanya'ya gittim. Ha gittin. Bir de öyle bir şey var. Avrupa'ya da. Evet. Orada bir aşk yaşadım kısacası. Ha. Birine aşık oldum. İspanya'da yaşayan birine aşık Peki oldum. İspanya'ya neden gittin? Aşk Burada dururuz. dediğimiz var. Evet. Aşk deyince dururuz abi bir dakika. Aşk dediğim arkadaşlar. Sen İspanya'ya neden gittin peki? Turist olarak mı? Turist olarak turist vizesi aldım. Peki ne kadar süre kalacaktın İspanya'da? Yani ne kadar? 60 gün, 3 ay kadar bir süre verdiler Verdiler bana. ama sen bunun ne Verdiler. kadar kalacaktın? O kadarı kaldım. Kaldın. Kaldım. Peki bunları bir öğretmen olarak sana soruyorum. Çünkü sen bu konuyu çok iyi biliyorsun. Nasıl kalınacağını, nasıl ucuza kalınacağını. Nasıl bir Avrupa ülkesinde 3 ay kalabildin? İlk olarak gönüllü çalıştım. Evet. Yani zaten bunu tahminim 10 seneden fazladır yapıyorum. İlk gönüllü çalıştığım yer benim Türkiye'de Kabak. Hah, bu arada bu gönüllü çalışmaların sadece yurt dışında olduğunu düşünen arkadaşlarımız, izleyenlerimiz Yok. varsa değil. Yani Türkiye'de de Bodrum'da, işte ne bileyim Fethiye'de, Her yerde. bütün kıyı sahillerinde özellikle daha fazla vardır diye Evet, tahmin turistik ediyorum. yerlerde daha fazla ama her yerde gerçekten. Yapabilirsiniz yani daha ülkemizi gezmemişseniz. Ben işimden dolayı gezebildim çünkü. Gezmemişseniz eğer hani çok paraya ihtiyacınız yok diyebiliriz. İşte Aynen. Avrupa'da 3 ay gönüllülük yaparak kalmış bir öğretmen arkadaşımızın hikayesinden yola çıkarak benden söyleyeyim dedim bunu. Sonra peki tatilin kaçıncı ayında bu aşk yaşanıyor? Hindistan'dayken biz tanıştık. Benim o ilk eğitime gittiğim aşramdaydı o da. Aha. Sonra onun dönmesi gerekiyordu işi gücü gereği İspanya'ya. Ve beni oraya davet etti. Ben ama seyahatimi tamamladım. Sonra Türkiye'ye onun için geri döndüm. Vize alabilmek için geri döndüm. Sonra işte vizeyi aldım ve İspanya'ya gittim. Onun yanına. Ama tabii bu süreç içerisinde o ayrılık, o süreç hani o aşk küllenmeye başlamıştı zaten. Ben İspanya'ya gidince kısa bir süre sonra ayrıldık. Ben de onu arkada bırakıp İspanya seyahatime devam ettim. Küllenen aşk koyar mıyız böyle Cengiz Kurtoğlu hemen? Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Böyle İspanya'dan
tekrar Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndüm. Hayal kırıklıkları. Hayal kırıklıkları, bir sürü borç. Gerçekten Dev mi? borç ya. Gönüllülük falan yalan. Bu otellerde kalmış. Hosteller diye. Hostel yok, gözüm yemedi. Bir sürü borç. One money nedir ya? Çorap gösteriyor ya. Ne mani dedi? One money. Ve sen bir sürü borçla Türkiye'ye geri döndün ama Aynen. henüz hala işinden istifa etmedin. Hayır, etmedim. O borçları ödemem lazım. Evet. Ödemek için çalışmaya devam. Aynen. Bir yıl boyunca devam ettim çalışmaya ve hani bir kısmını ödedim, geri kalan kısmını biriktirdim. O dönem gene böyle çok aktif ve çok çalışıyordum, yoğun çalışıyordum delicesine. Ve birazcık daha biriktirdim. Hedefim işte bu sefer Tayland, o rutu yapmaktı. Ama tam o dönem ikinci bir, hatta bize göre ilk mi acaba? İlk ne Pandemi diyorlar? mi? Yok, kriz, ilk ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Çıktı. O 2,5'larken dolarımız ve o zaman mesela İspanya falan çok iyiydi. Barcelona İstanbul fiyatlarındaydı Evet, yani. evet. Hani. Birden 2,5'tan 7'ye çıkmıştı. Ha 5'e çıktı sonra 7'ye çıktı. Evet, Evet, hatırladım. sonra da 5'te 6'da sabitlemişlerdi. Evet. Ben de tabii bir paradan hiç anlamayan bir insan olarak onları dolara çevirmediğim için paramın değeri bilmem kaç yarıya düştü. dolarlardan yarı Tabii yarıya bizim düştü. eskiden şey yoktu yani Türk paramız Türk parası kalıyordu. Öyle bir şeye Aynen. çevirmiyorduk yani. Evet. Geçmiş olsun kaybeden arkadaşlarımıza da buradan. Paranızı dolarda tut falan diye. Paranızı tutmayın. Tutmayın. İyi. Ya da evet. Ve artık senin istifana geliyorum. Tamam bir dakika. Şu parka geldik. Bence biraz oturup birazını da oturarak devam edelim. Ne dersiniz? Tamam. Süper. Olur. Hadi. Tamam o zaman bir içecek bir şeyler alalım burada. Evet şimdi Ayşen'le Cansu'yu kaybettim. Şöyle bir parka geldik ama buralarda bir yerdedirler. İşte yılbaşı ağacı var biliyorsunuz 40 derecede yılbaşı kutlandı burada. İlginçti. Böyle güzel bir park burası. Etrafı hep kafelerin falan olduğu bir yerdeyiz arkadaşlar. Güzel bir sohbet oluyor. Şimdi biraz dedik ki oturalım. Oturduktan sonra biraz da oturarak devam edelim sohbetimize. Şimdi ben Cansu'yla Ayşen'i arıyorum. Çok iyi ya. Böyle hikayeler bizi hep çok mutlu ediyor. Ayşen'le Cansu'yu buldum. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi artık oturalım dedik biraz da başınız dönmüştür diye ve konumuzun en can alıcı noktasına da geldik ama aslında çok da bokladığımız hayatında güzel de işinle ilgili güzel anıların da olmuş. Evet. Hem biraz ondan bahsedelim hem de sonra tam asıl neden istifa etmeye neden değil, ne zaman istifa ettin onu konuşalım. Evet. Bir de sen Cihangir'e atanmışsın. Söylemiyorsun Evet. Mecidiyeköy diyorsun. Evet, çok Mecidiyeköy'ü söyledik ama Cihangir gözümün bebeğinden bahsetmem lazım. 4 yıl çalıştım Cihangir Halk Eğitim Merkezi'nde. Küçük ve tatlı bir halk eğitim merkeziydi ve bana ait bir görsel sanatlar öğretmeni olduğum için, yani resim öğretmeni olduğum için bana bir stüdyo vermişlerdi. Orada gelen yetişkinlere işte ortalama genç yaşlardan çoğunlukla daha ileri Daha yaşlar. emekli olmuş, teyzelerin, amcaların, aynen. uğrak yeri Çoğunlukla olan halk teyzelerin. Aynen öyle. Orada toplam 4 yıl boyunca kurslar verdim, resim kursları verdim. O kısmı çok keyifliydi gerçekten. Peki senin ayrılman yani istifa ettiğin nokta en son kaldığın okul neresi? Burası. Cihangir Halk Eğitim. Yani Cihangir'den istifa ediyor yani. Cihangir. Hem de çok da güzel geçerken sen ama zaten dediğin gibi tadını aldın Aynen. Hindistan'dan sonra tamam dedin yani Aynen. yapmam gerekeni yaptım ben zaten. İspanya'dan dönünce yaptığım borçlarımı da ödedim. Aynen. Üzerine para da biriktirdim. Hatta o İspanya'dan döndükten sonra üzerine Tayland, Sri Lanka yapıp Falan. nispeten biraz daha borç yapıp geri dönüp onları da ödeyip üzerine de para biriktirdim. 4 sene içinde. Aynen. Ve Güney Amerika nereden çıktı? Şimdi oraya gelelim. Güney Amerika biraz sürpriz çıktı. Ama önce istifanı anlat sonra oraya gelelim. İstifaya nasıl karar verdim? Yani tam hangi noktada Cihangir'desin? Her şey çok iyi gidiyor. İstediğin kursları açıyorsun. Aslında fena da para kazanmıyorsun. Evet. Türkiye ortalamasına göre o sırada. Aynen. Ve ne oldu yani? Hangi gün oldu bu yani? Sanırım bu birazcık da
hani bir şeyi kafana koyduktan sonra ve hani o çok fazla bir şey istedikten sonra ne olursa olsun sana yetmiyor haliydi yani. Hani evet, en çok da duyduğum şey buydu çevremden, ailemden, arkadaşlarımdan. Mis gibi işin var, ne güzel yerdesin ve gerçekten bana devlete sunabileceği en güzel yerdeydim yani. Hani oradan daha güzelini ve oradan daha iyisini düşünemiyorum bile ama daha farklı hayatlar hayal ediyordum. Bundan daha fazlasını istediğim için. Peki hiç ilham aldığın bir yer oldu mu bunun için? Yani bir yeri takip ediyor muydun ya da bir ilham veren biri var mıydı hayatında bununla ilgili? Çünkü çok da kolay bir karar değil. Ben o yüzden çok altını deşiyorum. Değil. Yani birebir bir isim vermeme gerek yok. Veremeyeceğim. Öyle bir isim yok. Ama çok fazla insan var yani. Hani senin gibi, işte benim gibi bir sürü yola çıkmış, farklı farklı hikayelerle yola çıkmış ve yapabilmiş insanlar benim hep ilhamımdı. Tamam. Umarım bugün senin hikayenden sonra da aynı cümleleri kuran insanlar olur yani. Aynen. Ve ben istifa ediyorum dedin. Aynen. İstifa etmem. Zaten Cihangir'e atandığımdan sonra yani hep aklımdaydı. Hani orası evet çok güzeldi. Beni bir 4 yıl daha Türkiye'de tuttu. Korona dahil 4 yıl daha Türkiye'de tuttu ama asıl hikaye yani hep o altyapıda gitmek isteme, başka hayaller, başka hayatlar isteği beni daha fazla. Peki umduğunu buldun mu? Güney Amerika. Güney Amerika'dan diyeyim sana. Ne umduğumu bilmeden geldim Ya bir şey diyeyim. umuyordun. Sen sadece yola çıkmak istedin aslında. Aynen. Peki yolun tedavi edici özelliğini fark ettin mi? Ben de öyle bir özelliği oldu çünkü. Kesinlikle öyle. Yolun tedavi edici bir özelliği var ama birebir neyi tedavi ediyor bundan emin değilim. Yani değişiyorum, iyileşiyorum ama Sakinleşiyoruz evet. sanki değil mi? Acele yok. Acele hala. Ya bir plansızlık yani plan Evet. yapmak yok. Aynen. Daha bir anda kalma değil mi? Bende yarattığı şeyler bunlar yani daha benzer olduğunu düşünüyorum. Aslında öyle. Hele de benim o hani öğretmen geçmişimi düşününce her şey planlı. Evet. Ne zaman başlayacaksın, ne zaman bitireceksin. Yaz işte tatilinin her yıl belli. her yıl ne zaman, hangi gün, ne zaman işte ne yapman gerekiyor. Kalem kalem belli yani. Hani bunları bırakmış olmak bile büyük bir iyileştirici bir şey bence zaten. Peki Güney Amerika nereden çıktı onu söylemedin. Güney Amerika biraz sürpriz çıktı. Çünkü ben Tayland'dan sonra zaten Asya'ya devam etmek istiyordum. Hani Asya'nın diğer ülkeleri, hatta Tayland'a tekrar gitmek, Sri Lanka'ya tekrar gitmek istiyordum. Ama bir yandan da İspanya seyahati bence burada bayağı etkin bir nedeni var. Yani İspanya'da çok keyif aldım. Hem kültürden çok keyif aldım, hem dilden çok keyif aldım, insanlardan çok keyif aldım. Ve İspanya'dan döndükten sonra ben bu ülkeye tekrar geleceğim ve bu dili öğrenmek istiyorum diye ayrılmıştım İspanya'dan. Hala Asya'yı hayal ederken bir noktada bir gün buralar biraz hem bir meditasyonumun etkisi var. Yani o dönemler çok yoğun meditasyon ve yoga çalışması yapıyordum, zaten bir eğitimin içerisindeydim. Bir meditasyonumda bu belirdi. Bunun üzerine dilin çok etkisi var. Dili öğrenmek istiyorum ama işte halk eğitimde İspanyolca kursuna gidiyorum ama Türkiye'de yabancı bir dili öğrenmek ne kadar kendini verirsen ver mümkün değil ve herkesten duyduğum, bu coğrafyayı seyahat etmiş herkesten duyduğum işte hani birkaç ayda kapıyorsun zaten. İngilizce konuşmak zorunda kalmadığın için, konuşamadığın için aslında. Bunun bir etkisi var. Ama sanırım daha çok hani burada bunu söylemeli miyim çok da emin değilim ama daha çok böyle hani hepimizin bir to-do listi var ya, bu to-do listin içerisinde ayahuasca seremonisi ve bunu Amazonlarda yapma isteğim çok fazla. Yapabildin mi? Yaptım evet, Peru'dayken. Nasıldı peki senin için? Beklediğin gibi miydi? Ya yapan çok arkadaşım var. Böyle biz gittik biz yapmadık ama biz biraz tribe giriyoruz çünkü bir şey atak falan geçiririz diye. Ayahuasca seremonisini bilmeyenler için de bir bitkinin özü. Bu bitkinin özü de sizi böyle derinlere götürüyor. Kendinizle değişik hesaplaşmalar yapıyorsunuz ve her ayahuasca yapan da şey diyor. Ben bir işimi çözdüm. Evet. Yani ben bir sorunumu çözüp çıktım. Evet. Yani her yaptığım seansta bir tanesini çözüyorum. Evet. Diyor. Ya ayahuasca için zaten büyük anne diyorlar ve sana nasıl dokunması gerekiyorsa, o bilge kadının nasıl dokunması gerekiyorsa öyle dokunup o hikayeyi çözüyor gibi bir hikaye. Yani sende ne eksikse, bende ne eksikse bambaşka şeyler. Aynen. Hikayen neyse ve neyi çözmek istiyorsan ona odaklanıp onu yani evet, senin de yardımınla, onun da yardımıyla. Çünkü sadece ayahuasca'nın yaptığı bir şey yok. Senin etmeninde, işte oradaki o yöneten kişinin şamanın Doğru da kişi etkisi, olmasıyla. doğru kişi olması. Hatta o gruptaki herkesin enerjisi yani. Evet. Yani hepsi çok etkili. Ben 3 seansa katıldım.
Ve her biri birbirinden farklıydı. Her birindeki hikaye farklıydı, enerji farklıydı. Peki şimdiki planın ne taraflara doğru yollar seni götürecek? Şu an Güney Amerika'daki kaçıncı ayın? 14. ayım. Kaç tane ülke gördün burada? 5. ülke burası, Arjantin. Peki bu 5 ülke arasındaki favorini alalım. Arjantin'i daha görmediğim için hani burada bir kıyaslama yapamam ama Kolombiya, Peru, Ekvator ve Bolivya'yı gördüm Arjantin'den önce. Kolombiya favorim. Bizim de Kolombiya favorimiz ama Arjantin'den sonra. Sen de burayı tamamladıktan sonra Tamam, Arjantin güzel, birinci evet. sıraya çıkacak. Kolombiya 2 olacak. Biz Kolombiya'nın kasabalarını çok beğendik burada. Yoksa Medellin falan çok parti geldi Evet, bize yok yani. yok. Ben de zaten Medellin'de ve Bogota'da şehirlerinde çok az kaldım. Evet. 3 gün 5 gün kalıp çoğunlukla ben Karayip kıyılarındaydım. Karayip. Biz de oraya gidemedik. çoğunlukla. Çok yağmurluydu o zaman. Çoğunlukla Karayip kıyılarındaydım ama birazcık Pasifik kenarını görme imkanım oldu. Karayip kıyılarından çok daha güzel. Dağlarını göremedim ben de. Oraları çok merak ediyorum. O yüzden tekrar gitmek istiyorum. Peki bir deadline'ın var mı? Ben şu tarihte artık Güney Amerika benim için biter ve bir dönerim falan dediğin. Bir deadline'ım yok, bir planım da yok. Yani şu an için sadece Buenos Aires'te Bir pasaportunu bekliyorum. Evet, bir pasaport yenilemesini bekliyorum. Buenos Aires'ten sonra gideceğim nokta da belli değil. Hani kafamda güneye doğru inmek var şimdi yaz ve sıcak diye ama hani hangi noktaya gideceğim, ne kadar kalacağım, ne gönüllü iş yapacağım bunların hiçbiri belli değil. Peki sana en önemli soruyu sorayım. Şu anda bizi izleyen insanların en çok merak ettiği şey. Bir planın yok ve ne zaman biteceğini de bilmiyorsun. Peki bunun için herhangi yolda bir iş yapıyor musun para kazanmak için? Para kazandığım gene kendi kabiliyetlerim. Yani işte gönüllü çalıştığım işler genelde resim işleri oluyor. Zaten kalma parası vermiyorsun. Aynen, kalma parası, bazen yemek parası da vermiyorum. Hatta çoğunlukla yemek parası da vermiyorum. Bir de şey oluyor, yani kaldığım yerler birazcık daha turistik ve bol insanın gelip gittiği yerlerse kendi yaptığım, hani onlara duvar resmi yaptığım şeylerin dışında kendi yaptığım küçük işlerimi sergiliyorum. Onlardan satış oluyor. Ya da bazen yoga dersleri veriyorum. Senin tabii öyle bir artın da var. Gene yoga dersleri tabii gönüllü iş olarak sayılıyor. Orada kalmanın karşılığı olarak veriyorum ama bazen ekstra özel ders isteyen oluyor ya da tayı masaj. Hani ondan Masaj da çok iyi. Masaj yani Senin ama yolda yaşayabilmen için çok fazla özelliği var. Yani masaj, aynen. resim ve yoga. Yani bu Altın üçü de bilezik. gerçekten altın bilezik. Yani bizde şeydir altın bilezik. Yani mühendis ol falan. Yolda da tayı, masaj, yoga bunlar altın aynen bilezik. öyle. Yani en çok para kazandığım şey masaj oldu zaten. Tabii ki. Aynen, yoga çünkü çok fazla ücretsiz veren yerler oluyor. İnsanlar genelde ücretsiz derslere gitmeyi tercih ediyor ama masaj bana en çok para kazandıran şey oluyor. Ama şu anda kendini peki Türkiye'deyken sen Ayşen nasıl biriydin? Burada bir yıldır nasıl biri oldun? Yani ne fark etti senin için o ara? Çok büyük bir soru. Yani belki şu anda hala onu sindirilmiş ve cevabını verebilecek aynen değilsindir öyle. ama yani belki küçük bir şey ilk aklına gelen. Sanırım mesela şunu söyleyebilirim. Yola ilk çıktığımda çok fazla kaygım vardı. Hani Türkiye'deki o yani hem ülkenin getirdiği hem içinde bulunduğum sistemin getirdiği Şimdi yaptığın iş senin. Evet, bir de hani onun da getirdiği o alışmış olduğum bir kaygılı hal vardı ve ilk aylar çok vardı o kaygılı hal. Yani hatta hala biriktirdiğim para o yüksek meblağlarda dururken bile param bitecek diye çok korkuyordum mesela. Ama yolda yaşadığım bir sürü hikaye yani. Hani karşıma çıkan bir sürü şey, insan ve olaylar birazcık bakış açımı değiştirdi. Şimdi daha rahatım. 2 tane en kötü senaryo soracağım sana. Yoldan çıkmadan önceki senin cevabınla şu anki senin cevabını soracağım. Yoldan çıkma. Yani yola çıkmadan önceki senle şimdiki senin iki ayrı cevabı olduğunu düşünüyorum çünkü. Okay. Sence en kötü senaryo ne olur bu yolculukta? Yani sen böyle bir risk aldın. En kötü senaryo. En kötü nedir bu senaryonun en kötü versiyonu? Ama önce yola çıkmadan önceki sen cevap versin buna. Neydi yani en büyük kaygın? Sanırım hani coğrafyaya dair çok duyduğumuz şey, hani Güney Amerika'ya dair çok duyduğumuz şey başıma işte soygun, işte darp ya da hani öldürülme gibi şeylere dair çok fazla korkum vardı. Ama buraya geldikten sonra bu kaygılarım neredeyse tamamen silindi. Yani hala birazcık tabii ister istemez bulunduğum bölgeye dair Dikkat ediyorsun. dikkat ediyorum. Ama neredeyse yok yani artık böyle korkularım. İlk günler, hatta ilk vardığımda Kolombiya yani. Evet. Hani ilk vardığımda ben Medellin'e varmıştım. Yani şöyle falan dolaşırken üstümdeki malzemeler ve herkesten korkarken şimdi burada çantamı oralara bırakabiliyorum yani. Bunda çok rahatladım. Parasal olarak peki? Param yani dediğim gibi. Hayır şey yani.
param bitecek yolda, ben ne yapacağım sonra, işi de bıraktım falan. Bu da en kötü senaryo değil mi kaygı? Aynen, Şu aynen. an herhalde şimdiki Ayşen hiç böyle düşünmüyor. Ben her şeyi Yani- yapabilirim mi diyor. Bu sonsuz bir değişim değil biliyorsun sen de. Evet. Böyle hani tabii. inişleri ve çıkışları var. Bazen böyle sonsuz güveniyorum. Hani hem yola hem kendime hem işte klasik bir spiritüel insan olarak bu evrenin bize açtığı bu yolun beni bir yerlere götüreceğine. Ama bazen o eski halim geri geliyor ve aynı kaygılarda buluyorum kendimi ama kesinlikle eskisi gibi güçlü değil bu kaygılar. Hani çok kısa sürüyor ve çok kısa bir şekilde daha rahat bir ruhsal, duygusal hale geçerken Bu arada buluyorum o kendimi. kaygıların altı çok boş değil yani onu söyleyeyim. Evet. Bence dürüst olmamız gerekirken öyle. Biz de yoldayken bize şöyle yorumlar çok fazla geliyordu. Arkadaşlar siz nereye kadar gezeceksiniz? Ne olacak böyle? Yani böyle şeyleri duyuyor musun ya da böyle Çok. şeyleri kafanda döndürüyor Geçen musun? gün, evet tabii. Yani ben zaten çok döndürüyorum. Geçen gün ailemden biriyle konuşuyordum. Oradan nereye kadar soru buydu. Sen kendine sordun mu hiç öyle bir şey daha önce? Bunu sürekli soruyorum zaten yani. Hani. Ama nereye kadar bilmiyorum. Mesela daha onu biliyorum. Yetmedi yani. Bu daha görecek çok şeyim var. Çok yerim var. Çok hikayem var. Bunun farkındayım. Ama nereye kadar ondan emin değilim. Yani sen şimdi bu kadar deneyimden sonra dönüp tekrar aslında özel bir okulda kendi işini yapmaya devam edebilirsin. Aynen. değil mi? Yapar mısın acaba işte? Yani bakalım ne opsiyonlar çıkacak Bu benim karşına. kötü senaryom mesela. Kötü senaryo okey bence. Yani özel bir Aynen. okulda öğretmenlik yapıyorlar. Aynen. Güzel bir kötü senaryo. O yüzden yolun açık olsun Ayşe'cim. Teşekkür Ben ederim. hikayeyi çok beğendim. Arkadaşlar kötü senaryosu özel bir okulda çalışmakmış. İyi senaryosunu da eğer yaşarsa tekrar bu kanalda paylaşmak dileğiyle değil mi? Peki Aynen. senin özellikle seni izleyen öğretmen arkadaşlarına, öğretmen olmak zorunda değil ama yani bir cesaret bekleyen, işinden sıkılmış, kendinden sıkılmış bir çıkış oluyor arayan insanlara söyleyeceğin bir cümlen var mı bu bir yıl sonra? Geçen biri sormuştu bunu nasıl yaptın, nasıl yapıyorsun diye. Tanıdığım biri değil ama ben de sadece hayal ediyorsan yap dedim yani. Hayallerin gerçekleşmesi gerekiyor o yüzden Bir var. hareket, bir kıvılcım. Bir kıvılcım düşer önce, yürü yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışız arkada. Yanmayalım ama. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Ali de bir hoşça kal desin. O kadar kolu yoruldu çocuğun. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz Ayşe.